Hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte 45-46b gezegeni ile Interstellar'daki Miller gezegenini karşılaştıracağız. Biliyorsunuz iki gezegen de çok farklı yerlerde geçiyor ve ikisi de suyla kaplı. Yani bu da demek oluyor ki ikisi de bir su dünyası ve içinde bin bir türlü şeyler var. Acaba Miller gezegeni tamamen dizlerimize kadar mı suyla kaplıydı yoksa daha derin yerleri var mıydı, hani Subnautica'daki olduğu gibi? Bunların hepsini size değineceğim. Uzayın sonsuz boşluğunda su yaşamın anahtarıdır. Ancak bazı galaktik koordinatlarda suyun kendisi mutlak bir dehşetin kaynağına dönüşebilir. Bilim kurgunun en ikonik iki su dünyası, varoluşsal korkunun iki farklı yüzünü temsil eder. Bir yanda fizik yasalarının paramparça edildiği ve her saniyenin yıllara mal olduğu kozmik bir kapan, diğer yanda ise hayatta kalma arzusuyla dolu, ancak evrenler arası bir bakteri tarafından karantinaya alınmış canlı bir ekolojik hapishane. Bu iki gezegen uzay araştırmalarının en büyük riskini somutlaştırır. 45-46b inanılmaz seviyede biyoçeşitliliğe sahip olmasına rağmen aynı zamanda Kahara bakterisi nedeniyle karantinaya alınmış ve terk edilmiş bir sualtı krateridir. Buradaki mücadele, teknoloji, biyoloji ve vahşi yaşamla yüzleşmeyi gerektirir. Miller gezegeni ise Gargantua adlı süper kütleli kara deliğin yörüngesine döner. Burada hayatta kalma mücadelesinin en büyük düşmanı ne bir canavar ne de bir hastalıktır. Bizzat zamanın kendisidir. Bu videoda size her iki gezegenin yarattığı tehlikenin bilimsel anatomisini inceleyerek 3 temel kriterde puanlama yapacağız. Mutlak tehdidin gücü, tehdidin hızı ve kurtuluşun tanımı. Bölüm 1. Kozmik çevrenin anatomisi, dehşetin kaynağı. 45-46b'nin çevresi zengin ve çeşitli ekosistemiyle dikkat çeker. Sadece oyunun merkezlendiği volkanik krater bile 15 farklı yüzey biyomu, 2 belirgin ada ve 18 mağara biyomu dahil olmak üzere yoğun bir biyoçeşitliliğe ev sahipliği yapar. PDA kayıtları bu çeşitliliğin dünyadakinden kat ve kat fazla olduğunu belirtir. Ancak bu zenginlik aynı zamanda büyük bir tehlike kaynağıdır. Gezegenin temel tehditleri Miller'ın soyut fiziğinin aksine somut ve biyolojik yırtıcılardır. Özellikle de Leviathan sınıfı yaşam formlarından. Ayrıca 45-46b adındaki B2, gezegenin büyük bir gezegen, muhtemelen 45-46a etrafında dönen bir uydu olmasını da gündeme getirmiştir. Eğer bu doğruysa bu durum, gezegenin biyoloji çeşitliliğini etkileyen ek gelgit etkileri ve yörünge dinamiklerinin varlığını gösterebilir. Ancak bu dinamikler Miller'daki gibi mutlak yıkım yaratmak yerine gezegenin benzersiz ekolojik koşullarının gelişimine katkıda bulunmuş olabilir. Miller gezegeninin sunduğu tehlike, biyolojik ve teknolojik bir kazadan kaynaklanmaz. Evrenin en temel ve kaçınılmaz yasaları olan genel görelilik kurallarının doğrudan sonucudur. Bu gezegen, hayatta kalmanın imkansız olduğu bir astrofiziksel cehennemi temsil eder. Tehlikenin özü, Kahara bakterisi gibi yenilenebilir bir düşman değil, bükülmüş uzay zamanın kendisidir. Gargantua'nın muazzam kütle çekimi, gezegenin bulunduğu bölgede uzay zamanı öyle dramatik şekilde büker ki zamanın akışı radikal bir şekilde etkilenir. Bu durum, Miller'daki ekibin karşılaştığı zorlukların teknolojik üstesinden gelinmeyecek düzeyde olduğunu gösterir. Zira tehdit doğanın kendisidir. Gezegene ulaşmak için gereken karmaşık manevralar dahil buranın ne kadar ekstrem bir koşulda olduğunu gösterir. Örnek olarak buraya ulaşmak için kara delik etrafında kütle çekimsel sapan atışı yapılması gerekir. Bölüm 2. Hayatta kalma sınavı, tehdidin hızı ve kimliği. 45-46b'nin esas ölümcül unsuru gezegenin ekolojisi değil, Kahara bakterisidir. Kahara 45-46b'ye özgü değildir. Aksine son derece gelişmiş, uzay yolculuğu yapabilen bir medeniyet olan Prekürsörler tarafından başka bir gezegenden getirilmiş ve bu hastalığa çare bulmak için izole bir çalışma ortamı kurulmuştur. Kahara'nın yayılması, Prekürsör'ün kontrolü kaybetmesi sonucu olmuştur. Hastalık araştırma tesisine bir Leviathan sınıfı canlının saldırıp zarar vermesiyle, bu arada arkadaşlar videoyu durduruyorum. Biliyorsunuz bunu da Sea Dragon Leviathan'ların dişi olana saldırmıştı. Yumurtasını çalmışlardı abi. İki önceki videomuzda bunun nasıl olduğunu anlatmıştım ben size. Kahara karantinadan kaçmış ve gezegenin su sistemine yayılmıştır. Bu durum Kahara'nın yayılımını teknolojik bir kaza olarak nitelendirir. İleri bir medeniyetin biyolojik bir sorunun kontrol etme yeteneğinin başarısızlığıdır. Kahara enfekte olan canlıyı yavaşça ve kademeli olarak şekilde yok eder. Bu biyolojik tehdit, Miller'ın anlık fiziksel felaketin aksine kurbana stratejik zaman tanır. Enfeksiyonun ilerlemesi zaman alır, bu da tedavinin bulunması için bir pencere yaratır. Miller gezegeninin en dehşet verici özelliği ise kütle çekimsel zaman genişlemesidir. Filmde net bir veri noktası olarak sunulan bu fenomen, gezegende geçiren bir saatin dünyada 7 yıla denk gelmesinin anlamına gelir. Bu kozmik mühendisliğin bir sonucudur. Gargantua'nın kütlesel yerçekimi kuyusunun derinliklerine yer alan Miller gezegeni için zaman uzaktaki gözlemcilere göre muazzam bir oranda yavaşlar. Bu fenomenin matematiksel temeli genel görelilik teorisinin bir parçası olan Schwarzschild metriği ile açıklanır. Yapılan hesaplamalar Miller gezegeninin zaman gelişme faktörünün yaklaşık 1.637 çarpı 10⁻⁵ olduğunu göstermektedir. Bu değer gezegenin olay ufkuna tehlikeli derecede yakın olmasından kaynaklanır. Bu durumun dramatik boyutu 45-46b'deki zamanın aksine Miller'da
Zamanın bir müttefik değil, misyonun en büyük düşmanı olmasıdır. Ekip sadece birkaç saat harcamış olsa da geride kalan insanlar ve insanlığın kurtuluş için gereken misyon süresi geri döndürülemez şekilde kaybedilmiştir. Bölüm 3: Okyanusun Öfkesi ve Kurtuluş Yolu. Prekürsörler, Khara'nın gezegen dışına yayılmasını önlemek amacıyla karantina uygulama platformu inşa etmiştir. Bu devasa silah, karantina prosedürlerinin otomatik olarak uygulamasını sağlamak amacıyla tasarlanmıştır ve gezegenine gelen ve giden tüm araçları imha etme yeteneğine sahiptir. Bu yapının varlığı 45-46B'yi yalnızca biyolojik olarak değil, aynı zamanda teknolojik bir hapishane çevirmiştir. Ancak 45-46B'nin sunduğu biyolojik krizin bir çözümü vardır. Gezegenin biyolojik zekası, Khara'ya karşı bir doğal bir panzeri geliştirmiştir. Büyük deniz imparatorları Leviathan, Khara'ya etkisiz hale getirebilen Emzin 42 üretir. Prekürsörler, Emzin 42'nin kararsız bir versiyonu bulabilmişler ancak nihai tedavi sentezlememişlerdir. Bu 45-46B'deki mücadelenin temelini oluşturur. Miller'da ise zaman genişlemesi tehlikesine ek olarak Miller gezegenin su yüzeyi de hayatta kalmaya karşı mutlak bir engel teşkil eder. Filmde yaklaşık 4000 feet yani 1200 metreden fazla yüksekliğe ulaşan devasa su dalgaları görülür. Bilimsel analizler bunların rüzgarla oluşan normal dalgalar olmadığını, aksine Gargantuan muazzam bir kitle çekiminin neden olduğu gelgit kuvvetlerinin ürünü olduğu ortaya koymaktadır. Kara deliğin çekimi gezegenin suyunu çekerek devasa su kütlelerini veya Kip Thorne'un deyimiyle su dalgaları oluşturur. Gezegen döndükçe bu su dalgaları periyodik olarak iniş alanına doğru çeker. Dev tsunami veya gelgit patlamaları yaratır. Bu kuvvetler öylesine yakıcıdır ki iniş yapan gemiler bile saniyeler içinde ezilebilir. Bu denli büyük ve periyodik mekanik stres altında 45-46B'deki gibi karmaşık biyoçeşitliliğinin Miller gezegeninde var olması imkansızdır. Miller, 45-46B'nin aksine tamamen ölü bir okyanustur ve tehdit anlık, yıkıcı ve mutlak fizikseldir. Bölüm 4: Nihai karşılaştırma ve analiz. Miller'da bir gezegenin varlığı dev bir kara deliğin kütle çekimi tarafından yönetilir ve bükülür. Bu kuvvetler teknoloji veya biyoloji ile aşılabilecek arızalar değil, evrenin temel ve geri döndürülemez yasalarıdır. Astronotlar 4000 feetlik su dağları ve muazzam zaman kaybı karşısında çaresizdir. Buna karşılık 45-46B'deki tehdit yerel ve çözülebilirdir. Khara ne kadar ölümcül olursa olsun biyolojik bir ajandır ve biyolojik bir panzeri vardır, yani Emzin 42'den. Karantina silahı da teknolojik bir yapıdır ve devre dışı bırakılabilir. Bu 45-46B'deki hayatta kalma mücadelesinin yönetilebilir riskler zinciri olduğunu, Miller'daki mücadelenin ise fiziğin kendisiyle bir savaş olduğunu ortaya koyar. Miller gezegeni %100 kaçınılmazlık sunar. Orada geçirilen her saniye misyonun başarısızlığını matematiksel olarak kesinleştirir. 45-46B'de ise Khara yakalanma veya bir Leviathan tarafından saldırıma uğratılma riski bilgi ve beceriyle yönetilebilir. Tehdidin hızı açısından Miller gezegeninin oldukça üstündür. Miller, saniyeler içinde ölüm ve misyon felaketi getirir. 2 saatlik bir keşif, dünyada 14 yıllık bir kayıp demektir. Zaman, kozmik bir saniyede tükendiği için stratejik planlamak imkansızdır. 45-46B'de ise hayatta kalmak için zaman tanır. Khara enfeksiyonunun ilerlemesi kademelidir ve tedavi bulana kadar oyuncuya saatler hatta günler kazandırır. Bu göreceli yavaşlık 45-46B'nin zorlu ancak mücadele edilebilir bir ortam olduğunu gösterir. Khara, kurbanı yavaşça ve semptomlarla yok ederken Miller'daki tehdit misyonun zamanını anında yok eder. Benim burada merak ettiğim ve araştırmalar hiçbir yerde bulamadığım şey ise acaba 45-46B'deki zaman nasıl akıyor? Onu hiçbir zaman maalesef öğrenemeyeceğiz. Miller gezegeninin anlatısal yükü filmin misyon başarısızlığının temel taşıdır. Orada yaşanan zaman kaybı geri dönülemez bir hatanın sembolü olarak kalır. 45-46B ise çevresel bir felaketin ve karantina tuzağının sembolüdür. Ve sonuca geldik. En ölümcül okyanus gezegeni hangisi? 45-46B bir hayatta kalma deneyimi için mükemmel bir ortam sunar. Zengin biyoçeşitliliği, dev yaratıcıları ve sinsi Khara bakterisiyle oyuncuyu sürekli strateji kurmaya ve keşfetmeye iter. Ancak bu mücadele her zaman bir çıkış yolu, bir tedavi sunar. Miller gezegeni ise farklı bir dehşeti temsil eder. Evrenin fizik yasalarının kayıtsız yükü, Gargantuan kütle çekimi, ne kadar ileri bir teknoloji kullanırsa kullansın zamanı çalmaya devam eder. 1200 metrelik su dağları anlık ve mekanik olarak yok oluşu getirir. Miller'de mücadele etmek bir hastalığa ve canavara karşı koymak değil, bizzat uzay zamanı kendisine karşı koymaktır. Orada geçilen her saniye yüz binlerce yıllık yaşamın yasalarını ihlal eden bir mutlak maliyettir. Mutlak geri döndürülemez ve temel fizik kurallarına dayalı tehdit kategorisinde Miller gezegeni en ölümcül okyanus tsunamisi olarak öne çıkar. Birinde mücadele edersiniz, diğerinde ise yalnızca Gargantuan'ın sonsuzluğa doğru bükülmüş zamanda teslim olursunuz.